Sevgili dostlar, herkese merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. Bugün sizlerle saygılı olmak üzerine hasbihal etmek, sohbet etmek istiyorum. Bir insan saygılı olursa ne olur, ne kaybeder ya da ne kazanır, nasıl fayda görür hayatında ve öte alemde. Yaratılmış bütün varlıklar, kainattaki bütün zerreler, insanoğlu başta olmak üzere şu gördüğünüz yeşillik, doğa, soluduğunuz hava, içinden geçtiğiniz köprü, arkadaşlarınızdan aldığınız faydalı bilgi, faydalı içerik, faydalı hayat bilgileri, bunların tamamı bizim için saygılı olmayı gerektiren hallerdir. Kimisi peşinen bunu yapar, kimisi hürmeti, hizmeti gördükten sonra saygılı olmayı tercih eder. Hayatın içinde böyle çok katı kurallar var, enteresan. Güldüğümüz zaman, tebessüm ettiğimiz zaman zayıf insan olduğumuz, kibarca, naif bir şekilde davrandığımızda da çok sosyetik olduğumuz ya da çok burjuvazi olduğumuz ya da işte çok modern olma yönünde eylemler gerçekleştirdiğimizi söyleyerek kaba insanların kaba ifadeleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu doğrudur. Peki İslam'ın, vahyin ilk muhatabı, İslam'ın öncüsü, insanlığa hizmetin peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam, yüzü asık, abuz suratlı, insanları kıran, döken, kaba konuşan bir insan mıydı? Sevgili meslektaşlarım başta olmak üzere, cami cemaati olan arkadaşlarımız başta olmak üzere, hanımefendiler, beyefendiler, kırıcı, kindar, kaba olmak mı bize yakışır, İslam'a, Müslümana yakışır? Yoksa kibar olmak, alttan almak, sakin olmak, güzel konuşmak, öfkeli olduğumuz anda susmak, öfkenin yatışmasını beklemek, haklı olduğunuz halde haksızın üzerine gitmemek. Çünkü haksız da kendini haklı zannediyor. Haklı da ben haklıyım diyor. Bu sefer saygı çerçevesi tamamen alt üst oluyor. Saygılı olanların tamamı hayatı boyunca saygın insanlar olur. Biz kabalıktan çıkmadığımız sürece toplumda hiçbir saygınlığımız olmaz. Ama bazı arkadaşlar da hakaretlerini, küfürlerini içinden ediyorlar. Zannediyorlar ki gözlerinden dışarı çıkmıyor. Dişlerini sıktıklarında karşıdaki insan bunu anlamıyor zannediyorlar. Herkesin kibri, herkesin gururu, herkesin iç dünyasındaki kendine göre yüceliği bu kadardır, bu kadardır, daha fazladır, olabilir. Önemli olan bunu yönetebilmektir. Önemli olan bunu kırmadan, dökmeden ifade edebilmektir. Ama o kendini gizleyen arkadaşlar kendilerinin beden hallerini dışarıdan seyretmedikleri için aslında nasıl bir kibir dünyası içerisinde olduğunun dahi farkında değillerdir. Fakat beden okumayı bilen, ilmi teşrihiyi bilen, sosyolojiyi ve psikolojiyi bilen arkadaşlar baktığında karşı tarafı güzel okurlar. Ben çok güzel okuyorum karşı tarafı.
ben iyi bir psikologum, iyi bir sosyologum diyebilirsiniz. Peki sizi kim okusun güzel insan? Bizi kim okuyacak dışarıdan baktığında? Biz nasıl insanız? Hiç onu sorduk mu? Biz nasıl gözüküyoruz dışarıdan sorduk mu? Hayatınızda kaç kişiye sordunuz ben nasıl bir insanım diye? Acısıyla tatlısıyla alacağınız cevaba ne kadar katlandınız? Daha karşıdaki adam cevap vermeye başlar başlamaz hemen kendimizi savunuyor muyuz? Yoksa elimizi koyup şöyle düşünüp teşekkür ediyor muyuz? Yapmıyorsak kibrin büyüğü de sizde. Yapamıyorsak bizde. Ama talebelerime dahi sormayı çok severim. Hocanız nasıl diye. Gıyaben de sordururum. Sureta, yüz yüze de sorarım ve cevabını almak isterim. Samimi dostlarıma kusurlarımı söylemeleri için ricada bulunurum. Saygın bir insan olmak istiyorsak hatalarımızı bertaraf etmeye, kendimizi geliştirmeye, kusurlarımızı örtmeye, kendimizi tamamlamaya çalışmak zorundayız. Bakın, dengeli bir insan şu arabayı kullanırken şeridin tam ortasından gider. Sağını solunu kontrol eder, süratini ona göre ayarlar ve kimseyi rahatsız etmeden yoluna devam eder. Fakat dengesiz insan modelleri bir sağ bir sol yapar, karşıdakini zorlar, selik yapar, kornaya basar, devamlı bir kavga içerisindedir iç dünyasında. Bu kavga olan hali de hemen hayatındaki yol yürüyüşüne, adımlarına ya da tekerleğinin dönüşüne yansır. Sevgili genç kardeşlerim, bugünlerde telefonlara cevap vermeme, canınız isteyince cevap verme hürriyetinizi kullanıyorsunuz. Unutmayın, aradıklarında cevap vermediğiniz telefonlara bir gün başkaları da cevap vermediğinde tam ihtiyaç anında çok üzülürsünüz. Ne yapılmasını istiyorsanız siz de aynısını yapacaksınız ki karşıdaki insan sizin ne kadar itaatkar, ne kadar uyumlu bir iletişim içerisinde olduğunuzu görsün, size güvensin, itimat etsin ki yeni işleri emanet edebilsin. Bu söylediğim her alanda geçerli. Bir arkadaşımız telefonlarına geri bildirim yapmıyor. Yani geri dönüş yapmıyor. İnanın 5-6 sene kendisini aramadım. Bu hareketi o farkında olmadan herkese yapıyor. 6 sene sonra yanına gittim. Nasılsın, iyi misin, var mı, ne var yok? Hiçbir değişiklik yok dedi. Değişiklik olamaz dedim. Neden dedi? Çünkü seni arayan, sana destek olmak isteyen, senden bir şeyler isteyen insanların telefonlarını aramadın, geri bildirim yapmadın. Niye? Çünkü bunun benim yapacağım bir işe faydası yok dedim. Ama bilemezsin kimin kime ne faydasının olacağını. Kimse bilemez. Onun işine koşarken senin işini Allah Teala oldurur. Ama sen sadece seni düşünür, kendi saygınlığını düşünürsen, başkalarına yardımcı olmazsan senin işini de Allah Teala sıraya koyar. Sıra dışı olmak istiyorsak sıranın dışındaki insanlara da yardım etmeyi bileceğiz. Hizmet etmeyi bileceğiz. Hep yukarıdaki insanların işlerini görürken aşağıdaki insanların işlerini de görmeye gayret edeceğiz. O zaman ben sadece dünya yarışmalarına hazırlanan hafızları dinleyeyim. Hiç Elif B'den başlayanları okutmayayım. Olur mu öyle şey? Bir profesör lisans ya da ön lisans derslerine girdiğinde ondan bir şey eksilmez. Bilakis orada okuyan arkadaşların ben de bir gün profesör olacağım inşallah diyerek kendi kendilerine aldıkları kararların en güzel bahanesi olmuş olur. Aziz dostlar, hayat hızla devam ediyor. 10 yıl, 20 yıl önce yaptığınız iyilikler şimdi karşınıza gelmeye başlayabilir. Bu kadar iyilik yaptım, hiçbir karşılığı görmedim demeyin. Pandemide ölmediyseniz, bu kadar kazanın içerisinde sıyrılıp çıkıp hayata hala devam ediyorsanız ve ayakta kalacak kadar nimetler de sizi gelmiş bulmuşsa Allah'a hamd edin, şükredin. Bu nimetler bizim için çok çok kıymetli. Allah yolumuzu açık etsin. Güzellikler bizi bulsun. Herkesin ve her şeyin sahibine emanet olun.